Yeryüzünden yani hayatlarımızdan başlayıp ruhlar alemine, oradan iç dünyalarımıza ve yeniden yeryüzüne dönen bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Bu videoda Soul filmini konuşuyoruz. Sinema tarihine damga vurmuş olan ünlü animasyon stüdyosu Pixar'ın insanın iç dünyasına dokunan, ruhuna dokunan, hayatı yeniden sorgulamasına yol açan bence en etkili, en derin, en olgun filmi. Üzerinde çok çalışılmış, her cümlesine, her kelimesine özen gösterilmiş, çok derin anlamlar içeren, çok kaliteli bir senaryosu var bu filmin. Bu filmin konusu hayat amacı, hayatın nasıl ve ne şekilde yaşandığı zaman anlamlı hale geldiği ve bunu da ana karakterimizin müziğe olan tutkusu üzerinden anlatıyor. Dolayısıyla müzik sadece bir araç durumunda. Müziği çıkarıp yerine bambaşka bir olgu koysanız yine filmin tamamında anlam olarak bir değişiklik olmaz. Bu nedenle müzikten alakalı filmleri sevmiyorum. Caz pek benim ilgi alanıma girmiyor vesaire düşüncesi olan insanlar için bu uyarıyı en baştan yapayım. Bu filmi sırf böyle kategorize edip ondan sonra da izlememeniz gerçekten yazık olur. Ana karakterimiz aslında hayattaki amacını çoktan bulmuş ve bu konuda kesinlikle çok emin olan bir kişi gibi gözüküyor. Onun için hayatın amacı belli. Onun için hiçbir şekilde soru işareti yok. Bütün cevaplar, bütün oklar bir noktayı gösteriyor. Ve bu nokta babasından devraldığı o müzisyenlik hayali, yani bir caz piyanisti olma hayali. Fakat hani filmin ilerisinde annesinin de dediği gibi hayalleri yiyemiyorsun. Bu nedenle de okulda öğretmenlik yapıyor. Bu öğretmenliği de öyle çok iştahlı bir şekilde, çok motivasyonu yüksek bir şekilde yapmıyor. Ama yine de başarılı bir şekilde yapıyor ki dersin sonunda aldığı o müjdeye göre de artık orada kadrolu bir şekilde, yani emekli olana kadar çok güzel imkanlarla o öğretmenliği yapma imkanı doğmuş oluyor. Ama Joe için bu öyle çok da bir müjde olmuş olmuyor. O bir ikilem yaşıyor. Bu öğretmenlik hayali onun öyle hedefinde olan bir yön değil aslında. Kaderin tecellisi olarak da o gün yine başka bir kapı açılıyor ve çok uzun zamandır beklediği bir fırsat çıkıyor karşısına. Bu fırsatı değerlendiriyor, çok başarılı oluyor, yerini kapıyor ve inanılmaz bir şekilde, mutlu bir şekilde evinin yolunda ilerlerken gel gör ki o çukurun içine düşerek hayatını kaybediyor. Yani tam olarak bedenen ölmüş olmasa da ruhu o Great Beyond'da, yani o büyük ışık hüzmesinin olduğu yere geçtiği an ölecek ve tamamen artık dünyadan ilişkisini koparmış olacak. Oysa ki Joe için kendi tabiriyle hayat yeni başlamıştı. Çünkü o hayatı boyunca beklediği fırsatı ilk defa eline geçirmişti. Bunun mücadelesiyle bir takım değişik yolculukların ardından 22 karakteri çıkıyor karşımıza. Bu filmin zaten ana konusu 22 ve Joe arasında geçen o ilişki. Bir defa Joe için ben merkezli olduğunu, kendi egosuna ve narsistçe hayata bakış açısına müthiş derecede kilitlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Hedefine ulaşma uğrunda da hiçbir şey görmüyor, hiçbir şekilde başkalarıyla empati yapmıyor. Baş koyduğu o yolda ille de o noktaya ulaşma gayretinde. Diğer tarafta ise o olgunluğunu tamamlayıp dünyaya gitme konusunda hiçbir isteği olmayan bir ruh. Aslında dünyadan korkuyor. Filmin sonrasında zaten çok net bir şekilde ortaya çıkacak olan bu korkuyu, burası ruhları çökertmez, ruhları ezmek için dünya var şakasında görebiliyoruz. Hayatın anlamını sorgulayan ve aslında bir nevi insanın bütün o felsefi geçmişini kendi bünyesinde barındıran müthiş bilgili, müthiş kültürlü, müthiş derin bir ruh olan 22, o içinde taşıdığı o büyük potansiyelin dünyaya geldiği zaman aslında karşılık bulamayacağından ve karşısında büyük bir hayal kırıklığı olacağından korkuyor. Bundan önce ona rehberlik etmesi için adanmış olan o nice meşhur isimlerle yaptığı o diyaloglardan şunu anlıyoruz ki aslında 22 her şeyin özünü sorguluyor ve özde aradığı o gerçek niteliği, hayatın gerçek anlamını bütün o çok başarılı olmuş rehberlerde bulamıyor. Hepsinin de üzerine gittiği için, hepsini sorguladığı için, hepsini bir nevi o kilit noktasından yakalayabildiği için hüsranla sonuçlanmış oluyor ilişkisi. Ve bu silsilenin son halkası olarak işte Nobel ödülü almış İsveçli ünlü psikolog doktor Borgenson olarak karşısına çıktığında yine aynı olayları yaşayacağını düşünüyor. Ki burada aslında bize gösterilen o her şeyi çok müthiş bir şekilde başarmış, insanlık adına önemli bir aşamaya gelmiş, başka insanlara da çok faydalı olduğu belli olan kişinin ve ondan önceki işte diğer rehberlerin aslında o hayatın gerçek anlamda çekirdeği olan, yaşamaya değer hale getiren o özünü belki de kendilerinin de bulamadığını, bundan dolayı da onu 22'ye aktaramadığını düşünebiliriz. Ve Joe Gardner onların yapamadığı bir şeyi başarıyor ve 22'yi o dünyaya gelme noktasında bir motive ediyor. Ama nasıl motive ediyor? 22'ye göre
tamamen ezik, kötü bir hayatı olan kişinin bu derece ısrarlı bir şekilde yeniden hayata dönme çabasını çok ilgi çekici, çok anlamaya değer bir şekilde değerlendiriyor. Yani özetle bu bile yaşamak istiyorsa, bu bile yeniden hayatına geri dönmek istiyorsa burada bir şey olmalı deyip bu merakını, aslında o teoride bir türlü dolduramadığı boşluğu pratikte görerek, şahit olarak anlayabileceğini düşünüyor. Yani daha hikayenin hemen bu ilk kısmında olduğu gibi aslında fark edeceksiniz 22 her attığı adımı, her yaptığı şeyi çok nitelikli bir şekilde, çok düşünerek, çok anlamlandırarak yapmaya çalışıyor. Öte tarafta Joe ise hiçbir şekilde o 22'nin yaşadığı duyguları, düşünceleri, 22'nin kendisini de hiç önemsemiyor. Sadece kafasında bir plan yapmış oluyor ve onu o planın içerisinde kullandığı bir unsur olarak görüyor. Bir de filmin bu ilk kısmında bazı kilit sahneler yeniden karşımıza çıkıyor ve bu filmin tamamını anlamamızda bize çok yardımcı oluyor. Bunlardan mesela birisi hayatını sorguladığı o görüntülerin içerisinde iyi şeylerle başlıyor. Bir nevi normal, hani pozitif diyebileceğimiz normal anılarla başlıyor. Ondan sonra işte hedefini bulduğunu düşündükten sonra hep hayal kırıklıkları yaşamış oluyor. Ama bunların arasında mesela bazı ilginç anlar var ki bunlardan birisi de o tek başına pasta yediği an. Bunu bir yalnızlık olarak, bir üzüntü olarak sanki o anda bize sunuyorlar. Ve zaten Joe da hani benim hayatım anlamsızdı, benim hayatım boştu diyor. Bu pasta tekrar karşımıza çıkacak filmin ilerisinde. Detaylara atlıyoruz. İşte kedinin bedeninde Joe dünyaya gelmiş oluyor. 22 de Joe'nun bedeninde olmuş oluyor. Ve burada artık 22'nin yaşadığı olaylar üzerinden çok orijinal noktalar görüyoruz. Mesela onun öğrencisi olan Connie ile yaşadığı o küçük diyalogda 22'nin çok başarılı bir şekilde empati yapabildiğini, insanları anlayabildiğini, yaşam hakkındaki o sorgulamalarının kendisinde yankı bulduğunu ve onun düşüncelerinin de onlara doğrudan doğruya ulaştığını görüyoruz. Yani insanlara böyle çok sahici bir şekilde, çok pozitif bir şekilde dokunabiliyor 22. Aynı şekilde hayat da ona dokunuyor ve o küçücük dokunuşlar içerisinde müthiş mutluluk patlamalarına yol açıyor. Ve hemen bu ilk anlardan itibaren bize verilen mesaj, hani hayatta ne kadar güzel şeyler var ama biz bunların farkında değiliz. Ama Joe o kadar hedefine odaklanmış oluyor ki bütün bu olayları fark etmiyor. Ve o bahsettiğim hedefine kilitlenmekten kaynaklanan ben merkezliliği devam ediyor. İşte mesela saçının kesildiği sahnede 22 hani ben iyiyim diyor ama onu sormuş bile olmuyor yani. Fakat 22'nin müthiş şekilde optimist ve pozitif bir şekilde hayatta olan o ilişkisi yavaş yavaş Joe'ya da dokunmaya başlıyor. Hani bunu nerede görüyoruz? O berber sahnesinde görmüş oluyoruz. Berberde geçen o konuşmalar oldukça derin ve çok etkileyici konuşmalar. 22 daha ilk içeriye girdiği andan itibaren herkesle müthiş bir ilişki içerisine giriyor. Söylediği cümleleri herkes kulaklarını açarak müthiş bir dikkatle dinliyor. Onun hayat hakkındaki o düşüncelerini, sorgulamalarını hepsi çok iyi anlayabiliyor. Hepsi bazı yerlerde kesinlikle bu benim falan diyerek cevap veriyorlar. Ve bence oradaki o bütün konuşmanın içerisindeki en kilit anda işte Joe'nun da saçını kesen ve bundan önce de zaten ilişkisinin olduğu o Dez karakteriyle olmuş oluyor. Çünkü Dez ile aslında yönetmenimiz bize Joe'nun bir özetini sunuyor ve onun bir karşı kutbunu göstermiş oluyor. Bu diyalogda aslında Dez'in bir veteriner olmak istediğini öğreniyoruz. Ama onun hali hazırda berberlik yapıyor olması 22'de doğal olarak şu çıkarımı yapmaya yol açıyor. Hani sen o zaman hayallerine ulaşamadın, dolayısıyla şimdi mutsuzsun. Fakat Dez hemen buna tepki gösteriyor. Yavaş ol diyor. Mutlu olmadığım anlamına gelmez bu diyor. Çünkü yaptığı işi severek yapıyor. Her çeşit ilginç insanla karşılaşıyor ki bunlardan birisi de Joe olmuş oluyor. Görüyoruz bunu zaten. Ve insanların dertlerine, sorunlarına çok güzel bir şekilde deva oluyor. Yaptığı işi çok başarılı bir şekilde yaptığı için de onları mutlu ediyor ve bu da onu mutlu etmiş oluyor. Yani hayatta ille de o odaklanan hedefe varıp ille de o çok başarılı isimlerden birisi olmak gerekmediğini de söylemiş oluyor. Bu arada çok ince bir şekilde de onun karşı kutbu da gösteriliyor. Hani hayallerine ulaşamadığı zaman bir insanın başkalarını eleştiren, başkalarını aşağı çekerek kendi o mutsuzluğunu bastırmaya çalışan bir tipe de dönüşebileceğini gösteriyor. Bu da o Paul karakteri olmuş oluyor. Hani burada belki çok küçük bir pencere açılıyor ama 22'nin ona mesela bu gerçeği yüzüne söylemiş olması onda böyle bir etkiye yol açıyor. Bana derin bir yara açtın diyor ama sonrasında o da bir nevi kendisini yeniden bir sorguluyor ve yeniden bir motive edecek bir şey buluyor. Ve işin en orijinal tarafı ise yine onunla karşılaştığında 22'nin, yani Joe Gardner'ın bedeninde 22'nin onun işte de yeniden onun gönlünü alması, onunla empati yaparak hani o pozitif duygusal yanını ona yine aktarmasını görüyoruz. Berberden çıktıklarında kendisi o zamana kadar onlarla hiçbir ilişki kurmadığı için, hiçbir şekilde cazdan başka bir şey konuşmadığı için çok şaşırıyor. Ve aslında Dez'in ne kadar derin bir karakter olduğunu da görmüş oluyor.
Sadece o değil. Hayatta başka insanların da hayallerinin olduğunu ve bu hayallerin de bir anlamı olduğunu ve bu hayallere onların bakış açılarıyla baktığı zaman aslında kendisinin de birçok dersler çıkarabileceğini yavaş yavaş da olsa bir nevi doğrudan olmasa da duygusal olarak hissetmeye başlıyor. Hani burada hayranlık içerisinde 22'yi izlediğini görüyoruz. 22'nin o bütün küçücük olaylar içerisinde mutlu bir şekilde sokakta yürüyüşü. Onda da artık o pozitif dokunuşu yapmaya başlıyor. Aralarında böyle küçük bir şakalaşma olarak işte cazlamak diye bir tabir uyduruyorlar ki bunu işte hayatı başarılı bir şekilde yaşamak ya da hayatta mutlu olarak yaşayabilmek şeklinde çevirebiliriz. Bu detay da çok önemli çünkü bu da filmin sonunda karşımıza çıkıyor. Joe için metro çok olumsuz bir yer. Çünkü burada insanlar tekrar ve tekrar geliyorlar. Olumsuz bir şekilde, mutsuz bir şekilde birbirleriyle konuşmadan, birbirlerinin yüzlerine bile bakmadan o pis ortamda, o kötü kokan ortamda yolculuk ediyorlar. Yani Joe için bir nevi o kendi hayatında yaşadığı o olumsuzluk döngüsünün, o kısır döngünün bir sembolize olmuş hali. Ve Joe bundan kurtulmak istiyor. Kurtulacağına emin. Az kaldı. Çıkacağım buradan diyor. Aynı anda 22'ye dönüp baktığımızda o Joe'nun tarif ettiği olumsuzluğun, hani o insanları basan, ezen olumsuzluğun, ki bunu yine hayat olarak düşünebiliriz. Hayat yolculuğu 22 üzerinde hiç de öyle olumsuz bir etki bırakmadığı. Yaşadığı olayların neticesinde artık 22'nin o düşüncelerinin, o duygularının yavaş yavaş bir yere doğru gittiğini, bir sonuca ulaşmaya yaklaştığını görüyoruz. Hani yolculuğa çıkarken belki bu sefer hayatın anlamını bulurum demişti ya. İşte bu hayatın anlamını ararken gökyüzüne baktığında, ağaçların yapraklarına baktığında belki de benim amacım sadece yürümektir, sadece gökyüzüne bakmaktır vesaire gibi bir düşünceye kapılıyor. Burada Joe'nun ona verdiği cevap aslında o kendi iç dünyasını çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Aynı zamanda bize de çok iyi bir mesaj veriyor. Bu söylediğin şeyler hayatın bir amacı değil diyor. Bunlar sadece regular old living, yani sıradan basit bir yaşamadır. Ki acaba hayatın anlamı işte bu sıradan basit yaşama mı? Bu sorunun cevabını net bir şekilde alıyoruz filmin sonunda. Bu maceralarının sonunda ikisini de mutlu eden bir son yaşanmıyor ne yazık ki ve 22 hayal kırıklığına uğruyor ve büyük bir üzüntü içerisinde 22 amacım yok diyerek boynunu büküyor ve şimdilik hikayemizden uzaklaşıyor. Burnunun dikine, hedefine devam eden Joe ise sonunda o çok arzuladığı anı yaşıyor. Fakat o arzuladığı, yıllardır hayalini kurduğu ve adeta emin olduğu yeniden doğuşu yaşayamıyor. Ve karşımıza yine çok orijinal, çok derin bir diyalog çıkıyor. İşte okyanusu arayan balığın aslında içinde bulunduğu şeyi sadece basit bir su olarak görmesi ve okyanusun farkında olmaması. Bu sefer Joe da boynunu büküyor, metroya giriyor ve yine o metronun içerisinde hani değişeceğini umduğu, bundan sonra o metroya girmeyeceğini düşündüğü o hayatındaki değişiklik gelmiyor. Yani evet, hedefine ulaşma anlamında bir değişiklik var. Ama ona manevi etki olarak hayatına katacağı anlam bakımından değişikliğe ulaşmış olmuyor. Ve eve geliyor. O boynu bükük bir şekilde piyanonun başına oturup cebinden çıkarttığı, gün boyunca 22 ile beraber yaşadığı olaylarda biriken o küçük nesneleri piyanonun üzerine koyuyor ve bunlara bakarak 22'yi düşünüyor. Onun vücudundayken oluşturduğu hatıraları, duyguları ve hisleri yeniden kendisi o anda ilk defa kavruyor. Yavaş yavaş müzikle beraber nesneler ilerledikçe kendi hayatına doğru da bir yolculuğa giriyor. Burada çocukluğunda babasıyla ve annesiyle yaşadığı o güzel olayları hatırlıyor. İlk önce olumlu şeyleri, iyi şeyleri hatırlıyor. Fakat hani 22 bundan öncesinde söylemişti ya, hayatı iyisiyle, kötüsüyle, acısıyla, tatlısıyla yaşayarak bunun tamamından zevk almak, bunun tamamının hayatın yaşanılabilir anları olduğunu farkına varmak dediği o duyguyu da yaşıyor ve o olumsuz şeyleri de kabul ediyor ve aslında onların olumsuz olmadığını, toplamda onların da hayatı yaşama anlamında olumlu olduğunu anlıyor ve bunu da o pastayı ilk ağzına götürdüğünde aldığı zevk üzerinden görüyoruz. Ve burada hani o 22'nin kalbini kıran, onu çok üzen bir cümle sarf etmişti ya, ona sen hayatın anlamını bulmadın, sen sadece benim ayakkabılarımın içerisinde benim hayatımı yaşadın. Benim duygularımı, benim hırslarımı, benim hedefimi, benim hayat amacımı gördün ve sen onu sahiplendin demişti. Şimdi Joe'yu o oldukça da belirgin olan o ayakkabıların içerisinde düşünelim. O ayakkabıların içerisinde hedefi vardı, ulaşmaya çalıştığı bir hayali vardı. Fakat o geçmişe dönüp de hatırladığı sahnelerin içerisinde ayakkabılarını çıkarmış bir şekilde annesiyle beraber bir plajda denizin dalgalarının ayaklarına vurduğunu görüyoruz. Yani aslında Joe o hayalini bir kenara bırakıp, o ayakkabılarını çıkarıp, denizin kenarına gidip, hayatın içerisine dalıp bir nevi, ayaklarını o suyun içerisine koyduğunda
gerçek anlamda o mutluluğu yaşamış oluyor. Ve aslında mutluluğu yaşamak için ayakkabının içerisinde, yani hedeflerinin peşinde koşan bir insan olarak yaşaması gerekmediğini o anda realize ediyor. Ve o anda yaşadığı o müthiş aydınlanmadan dolayı da doğal olarak bir pişmanlık yaşıyor ve 22'yi kurtarmak istiyor. Filmin bundan sonraki final kısmı da biraz hani uzun ve gereksiz gibi gelse de aslında kapanış açısından baktığımızda, bütün fikirleri toparlama açısından baktığımızda bence oldukça gerekli ve oldukça yerinde olmuş. 22'nin o karanlığın içerisine düşmesine yol açan etken insanların kustukları o kötülükler, o kötü sözler. Ve nihayetinde bu sefer Joe o 22'den aldığı dersle onu o karanlık çukurdan kurtarıyor. O pozitif dokunuşu bu sefer o yapmış oluyor. Ve oradaki o Jerry'lerden biriyle yaptığı konuşmada şu gerçeği anlamış oluyor. Hayat bizim o yeteneklerimizle, o kıvılcımlarımızla bulduğumuz anlamlar ile yaşanılır hale gelmiyor. Bizler ruh olarak hayatı yaşama olgunluğuna ulaştığımızda dünyaya hazır hale gelmiş oluyoruz. İşte 22'nin o armasında eksik kalan ve hayata bir türlü gitmesine vize vermesini sağlayan o eksik unsur Joe ile yaşadıkları o günün sonunda ortaya çıkıyor. O da hayatı cazlamak. İşte bu 22'nin kıvılcımı olmuş oluyor. Hayatı yaşamaya hazır hale getiriyor onu ve bununla artık dünyaya gelmeye ve o hayatı cazlamaya hazır. Ve aslında Joe o hedefine ulaşınca yaşayacağı yeniden doğuşu işte o anda yaşıyor. Bunu da sadece zihnen yaşamakta kalmıyor. Kendisine yeniden bir şans verilmesiyle adeta tam anlamıyla yeniden doğmuş oluyor. Ve bu sefer ona ömrünü nasıl tüketeceksin, neler yapacaksın sorusu sorulduğunda Joe ne yapacağımı bilmiyorum ama hayatın her dakikasını yaşayacağım diyor. Joe'nun işte bu cümlesi sadece filmi özetlemiyor. Bize de şu mesajı veriyor. Hayatın amacı onu yaşamaktır. Kaliteli seyirler diliyorum.